يا باغي أنت الباغي يا باغي أنت الباغي. Vay be. Evet, gelen sen misin? Benden ne istediğini çabuk söyle. Senin bu davetin hiç hoşuma gitmedi. Buraya yalnız gelmedim. Yalnız gelmedin, ben de tedbirimi aldım. Ama senin söyleyeceklerine ihtiyacım var. Bunun bir bedeli var. Bedeli ödemeye hazır mısın? Evet, bedeli ödemeye hazırım. Siz buradasınız. Hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Bana istediklerimi vermeden bir yere gidemeyeceksiniz. Sizler nasıl ki rüyalara girip insanları korkutup insanları rüyalarında rahatsız edip gidip gelebiliyorsanız bana dediklerimi vereceksin. Eğer vermezsen ben de biliyorum ne yapacağımı. Ben yalnız gelmedim. Eğer çenenin ve dişlerinin birbirine geçmesini istemiyorsan daveti çabuk kapat. Daveti çabuk kapat. Biraz kusura bakmasın. Ben de özellikle tedbirimi aldım. Bakın size öyle bir şey söyleyeceğim. Delta, teta, alfa, beta, gamma. Bunlar nedir? Bunların ne olduğunu biliyor musunuz? Bunlar beyin dalgalarıdır. Bunlar ayrı ayrı uyanık olduğunda farklı dalgalar veriyor. Bakın mesela delta uyuduğum zaman teta, alfa, beta, gamma. Hepsinin frekansı farklı. Bunları ben çözdüm. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu öyle bir şey ki size açıklayacağım. Bugün siz de bir şeyler öğreneceksiniz. Artık sonuç aşamasına geldik. Gelen davetli öyle bir şey verecek ki uyuyan kişinin rüyasına girebileceksiniz. Yani onun rüyasını kontrol edebileceksiniz. Veya rüyasında ne görüyor, hangi frekansı veriyor onu göreceksiniz. Gelen davetli çok tehlikeli. Bakın İbn Zenhur'dan aldığım bir davetle bunu çağırdım. Ama bu nasıl bir şey ki İbn Zenhur bana dedi ki çok tehlikeli biri. Ben de ne yaptım? Bakın ne getirdim. Bakın görüyor musunuz bunlar ne? Bunların ne olduğunu biliyor musunuz? Bunlar defne yaprağı. Defne yaprağını ben çok severim bakın. Defne yaprağının kokusu çok güzel. Birazdan mumu yakacağım. Yani normalde kurusunun pek kokusu olmazsa mumu yakacağım. En ufak bir rahatsızlıkta veya sıkıntıda hemen ateşin ucuna vereceğim. Biraz duman etmesi yeter. Onun hakkında da birazdan size çok önemli şeylerden bahsedeceğim. Defne yaprağı hakkında. Bu bendeki kurutulmuş defne yaprağı. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sponsoru Mehmet Dinç. Mehmet Dinç bugünkü videomuza sponsor oldu ve bir de sen gör özel defterine ismini hemen yazalım Mehmet Dinç. Mehmet Dinç. Sevgilerimle. Mehmet Bey'e teşekkür ederim. Buradan saygılar, selamlarımı sunarım. Videomuza destek olup sponsor olduğu için bir de sen gör özel defterine ismini yazdırdığı için buradan teşekkür ederim. Rabbim ne muradı varsa versin. Kazadan, beladan, kötülüklerden korusun. Rabbim ondan razı olsun. Cümlemizden razı olsun. Arkadaşlar eğer ki videolarımızın herhangi birine sponsor olmak isterseniz
hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail göndererek videolarımızın herhangi birine sponsor olabilirsiniz. Ne diyorduk? Delta, teta, alfa, beta, gamma. Hemen tedbirimizi alalım ki gelen davetli bize bakalım dediğim şeyi frekans yoluyla. Geçenki arkadaşımız burada bir tane Şimon vardı, biliyor musun? Şimon. Şimon bunun içine girmişti. Bunun içinde bir arkadaşımız sormuştu. Onda dedi okunmuş su yok mu? Okunmuş su olduğu zaman normalde onun içine girmez tabii. O zaman içinde su yoktu. Çünkü ben içinde su bulundurmuyorum. Su bulundurduğum zaman su orada kalırsa hem su bozuluyor. Yani bozulmazsa da şey oluyor. Şuradan bakın. Bakın buradan kireçlenme yapıyor alttan. Su sızıyor diye içinde pek su bulundurmuyorum. Hemen yakalım, mumları yakalım. Beyin dalgalarını daha önceden de çok araştırıyordum ama bugünkü daha farklı olacak. Evet, yandı. Şimdi defne yaprağı hakkında size çok güzel bir bilgi vereceğim. Bunu az bir şey böyle tutsam bakın. Çok güzel koktu. Çok güzel kokusu var. Defne yaprağını her yerde bulabilirsiniz. Defne ağaçları çoğu yerlerde var. Evet. Şimdi bakalım, az bir şey yaktım ama davetliye ucu yandı mı biraz? Bir kokusu geldi ama. Bakın ucu. Evet, ucu az bir şey, çok az bir şey yandı da. Tüh, davetin açık olduğunu unuttum. Unutmadım da, daha doğrusu bir şeyle, dürtüyle bir şekilde içgüdüsel olarak yaktım. Çünkü kokusu çok iyi. Davetli, delta, teta, alfa, beta, gamma. Beynin yaydığı dalgaların sınıfları bunlar. Beyin sınıflar ile dalgalar yayıyor. Uyanıkken, yani konuşurken farklı, uyanıkken farklı, uyurken farklı, yarı uyanık, yarı uyurken, yani böyle şöyle şey gibi, iki arada bir derede arafta kalır gibi. Evet, senden kesinlikle alacağım bunun şifresini. Senden bunun şifresini alacağım. Ya şifre dediğime bakmayın, ben size aslında şifre diyorum, kısa yoldan şifre diyorum. Aslında tarif. Bunun tarifini alacağım. Davetliden alacağım bunu. Sen gelmişsin bana diyorsun ki, bir orduyla geldin. Tedbirini gördüm. Ordumu bu şekilde mi etkisiz hale getireceksin? Beğenmedin mi? Sen sadece bana Heşno göstereceğin şeylerden birkaçını istiyorum. Yani senden çok şey istemiyorum. Benden meşna açılan kitapların ne yazdığını okumadın mı? Okudum hepsini. Biz kendi halimizce bazı şeyler söyleriz. Ve görülmeden rüyalara gireriz. Ama bu söylediğin çok farklı. Söylediğin farklı değil, lafı geveleme. Ben neyden bahsettiğimi çok iyi biliyorum. Nasıl girdiğinizi söyleyeceksin. O frekansı siz biliyorsunuz. Benim boyuta girdiğimi herkes biliyor. Sen de bunun farkındasın herhalde. Neden? Böyle bir şeyin olmasını benden istiyorsun. Bana bak, İbn Zenur senin ismini verdi.
Davete de sen geldin. Neden tek gelmedin? Ve şu an arkamdakiler kimler? Seninkiler mi onlar? Bakın kameramda kesin şöyle söyleyebilirim 20'ye yakın sanki davetli burada. Yani hafif bir gelenlere bir uyuşukluk olsun gelenlerde. Ben tedbirimi çok aldım. Bak. Görüyor musunuz? Bakın. Sese bakın. Sesi geldi mi bilmiyorum, anlamadım. Oh, dumanına bakın. Ne oldu? Şimdi bir de şöyle tütsümüzü yakalım. Kötü tarafı is yapıyor. Evet, yandı. Şöyle tutayım. Elimde simsiyah oldu. Hem o yansın. Evet. Hem bu yansın. Gerçi Defne'nin az bir... Şu an içeride felaket bir koku var. Felaket dedim yani güzel. Defne yaprağı hakkında size söyleyeceklerim var. Defne yaprağını her türlü kullanabilirsiniz. Bakın sadece yanma olarak değil. Sadece yanma olarak değil. Sağa sola kaçıyorlar. Seslere bakın. Bakın. Buralarda. Sesler çok tuhaf. Ne oldu? Sen gittin mi? Burada mısın? Şu an seni dört koldan ablukaya aldım. Şu an şeyler bende. Kozlar bende. Bütün üstünlük de bende şu an. Üstünlük dediğim şöyle. Kendimi üstün gördüğümden değil yani. Şu an kozlar bende anlamında. Yani ben kendimi hiçbir şeyden üstün görmem. Ama kozlar bizde olduğuna göre insanoğlunun üstünlüğünden bahsetmiyorum. Ben kendi nefsimden bahsediyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Benim kendi nefsimden nefis her zaman ayağınızın altında olması lazım. Nefsiniz her zaman ayağınızın altında olması lazım. Evet. İbn Zenhur'un isminden de mi korkmadın davetli? İbn Zenhur'un isminden de mi korkmadın? Şu an burada. Eğer inanın o kadar çok şey var ki burada o kadar çoklar ki şöyle az daha yakalım. Evet. Bak hiç söndürmeme gerek yok. Kendiliğinden sönüyor. Oh, dumanına bak. Ya bak yantılı bak. Ya bak yantılı bak. Şimdi bunu yaktığınız zaman genelde İhlas, Felak, Nas okunur. Bunu yaktığınız zaman. İhlas, Felak, Nas. Ama ben burada okursam Ayetel Kürsü'yü de okumam gerekiyor. O zaman davet bozulur.
Yani iş amacından dışarıya çıkar. Ben sadece gelenlerin zarar vermemesi için böyle bir şey yapıyorum. Ey davetli, şu an fikrin değişti mi? Sen bizlere ne yapıyorsun? Ne oldu? Ordunla gelmiştin. Benim evlatlarım onlar. Şu an hepsi hastalandı. Ne oldu? Hastalandı. Anlatsana. Nasıl hastalandı? Hiçbirinde derman kalmadı. Sen güçlüsün herhalde. Maşallah sende bir şey yok. Ben de şu an kötüyüm. Bunu yapacağın belliydi. Neden böyle bir şey yaptın? Yapacağım madem belliydi. Sen benimle neden o şekilde konuştun? Senin istediğin rüyalarla bizimle beraber olmak. Bizim girdiğimiz kapılara girmek. Senin gibi birinin gelmesi bizim için tehlikedir. Bunu istemen bizim korkmayın, size bir şey yapmayacağım. Ben sadece araştırmacıyım. Sadece bir araştırma yapıyorum. Hiç gücüm kalmadı. Hiç gücü kalmadı. O zaman şöyle yapalım. Şunu söndürelim. Yaprak da uçtu. Hiç gücü kalmadı. Ya kusura bakmasın, elimin ayarı yok. Ucundan yakacaktım az bir şey de kokusu hoşuma gittiği için biraz fazla yandı herhalde de o yüzden ona da zarar vereceğiz şimdi. Eğer gelmezse kötü. Harbi gelmezse iş çok kötü olacak. Bakın rüyalar rüya. Mesela yanınızda biri uyuyor. Ya bunu sizin yapmanızı istemiyorum. Mesela şöyle, eğer öğrenirse, cahil insanlar öğrenir. Gider anne babasının yanında rüyalarına girer. Mesela babasının rüyasına girer. Babası belki orada işte ölmüşleriyle konuşuyor. Ya da dedesiyle ya da rahmetli babasıyla konuşuyor. Ya da ne bileyim ya. Rüya alemi çok farklı bir şey. Rüya aleminde bu aslında bir müdahale midir? Aslında müdahale çok basit. Şöyle, uyuyan biri var ya, mesela uyudu. Şöyle biri uyuyor şurada. Düşünün, biri burada uyuyor. Ama uykuya dalmış böyle. Dalmış, yeni uyumuş değil. Sanki bir saattir uyuyor. Onun yanında gelip şurada onun yanında burada bir şeylerden bahsetsen. Mesela bir arkadaşınla ya da kendinle, tek başına da olur. Bir şeylerden bahsetsen, o uyuyan kişi o rüyayı görür. Senin bahsettiğin rüyayı görür. Mesela dersin ki köy çok güzel. Biz gidiyoruz işte köye. Orada diyor ağaçlar var. Yolda işte at arabaları var. Senin söylediğin her şey frekans olarak, bakın bu az önce dedim ya, delta teta. Bu dalgalarla o rüya gördüğü an o dalgaları yayıyor. O dalgaları yayarken sen de konuşunca sen de bir frekansı yayıyorsun ve o frekans alıcı frekans oluyor. Uyuyan kişinin frekansı alıcı oluyor. Senin konuştuğun frekans onun alıcı frekansınla beynine gidiyor. Beynine gittiği zaman ne oluyor? Bu sefer o uyuyan kişi rüyada senin anlattıklarını görüyor. Anlattıklarını. Bunu çok iyi tutmanız lazım. Bakın çok iyi. Nasıl bunu becereceksiniz? Şöyle söyleyeyim. Uyuyan kişi o frekansları yaydığı zaman bunu söyleyeceksiniz. Frekansları yaydığı zaman
O zaman söylerseniz olur. Normal uyuyan kişinin yanında bir şey anlat. Adam bir şey anlamaz. Yani rüyasına da girmez. Ama o frekansın yayıldığı zamanı anlatırsanız o zaman olur. Peki şimdi diyeceksiniz biz o frekansı nereden anlayacağız yayıldığını? Çok basit. Bu kadar basit. En az 2 saat veya 3 saat uyumuş olması lazım ki. Yani en az 2 saat uyuduğu zaman o frekansı böyle yavaş yavaş yaymaya başlıyor. Siz de bunu deneyeceksiniz canım. Hani 2 saat geçecek, konuşacaksın. Arkadaşınla bunu bilinçli de yapabilirsin. Konuşacaksın, bir şeylerden bahsedeceksin. Uyandığı zaman ya da ertesi gün ona soracaksın sen rüya gördün mü diye. Ondan sonra ne olacak? Diyecek yok görmedim. Sonra 3 saate çıkaracaksın ya da 2,5 saate. 2,5 saat içinde bu 1,4, 4,4, 8,8 gibi frekanslar arasında bir frekans yayıyor. Ben bunu çok küçük hassas bir telsizle, hassas bir FM alıcıyla ölçtüm. Ölçtüm ve beyin öyle bir dalga yayıyor. Beyin dalgası. Bakın bu araştırmanın sonu nereye gidiyor biliyor musunuz? Beyin gücüyle bir şeyleri kontrol etmeye gidiyor. Bu çok büyük bir araştırma da çoğu kişinin, kimsenin umurunda değil. İnanın kimsenin umurunda değil. Yani şöyle, çoğu arkadaşımız şöyle söylüyor, onlara da kızmıyorum. Çoğu arkadaşımız burada yaratık davetin yapılıp yaratığı görmeyi istiyor. Yaratık gelsin, bir şeyler anlasın ama araştırma çok önemli bir araştırma aslında. Gel, davetli gel. Eğer, şimdi o bana öyle söylüyor ama biraz da şey yapıyor. Biraz daha yakalamam da. Bu bana saldıracak yoksa biliyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Bu bana saldıracak. Fazla yakmayalım. Yoksa gelen davetliden de hiçbir hayır görmeyeceğiz. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Davetli. Enerjinin çok azaldığını biliyorum. Enerjinin nereye gittiğini de biliyorum. Burada olduklarını da biliyorum. Ama evet, seni burada görmek güzel. Karar verdin mi? Sen benim sana söyleyeceklerimi kimlere söyleyeceksin? Neden bu önemli mi? Evet, bu çok önemli. Kimseye söylemeyeceğim. Kendim kendim öğreniyorum. Kimseye söylemeyeceğim. Benim evlatlarım çok acı çekiyor. Onlara bir şey olacak mı? Yok, onlara bir şey olmayacak. Korkmana gerek yok. Onlara bir şey olmayacak. Sen onların öleceğini mi sandın? Bu bizlerden birini yakma uygulaması gibi. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa ben bunu zaten yapardım. Ama öyle bir şey yok. Daveti kapattıktan sonra sen ve ekibin buradan gidecek. Saz ekibini alıp götürebilirsin. Saldırmaya geldin değil mi burada? Burada ne yapmaya çalışıyorsun? Sen buraya saldırmaya geldin. Biz sırlarımızı kolay kolay vermeyiz. Kolay kolay vermesin. Ben de onu bildiğim için tedbirimi aldım. Sizin saldıracağınızı da biliyordum. Senin İbn Zenhur'la ilgili hiçbir bilgin yok mu? Hiçbir fikrin yok muydu İbn Zenhur'la ilgili? Ben bu kadarını tahmin etmedim. Eğer etseydim zaten davete gelmezdim. Neden? Öyle bir şansım var mıydı ki? Davete gelmeme gibi.
benim evlatlarımın ölmeyeceğine emin misin? Ölmeyecekler, çok basit bir şey yaptım. Senin endişelenmene gerek yok. Sen bana anlat. Şu an. Sen bana sadece rüya kapılarının boyut geçişlerini vereceksin. Bu çok basit. Sizin yapabildiğiniz bir şey. Komik ama gerçek. Evet, çok komik. Neden böyle bir şey istiyorsun? Sen herhalde laftan anlamıyorsun. Ben biraz daha yaprak yakayım. Ondan sonra aklın başına gelir. Tamam, yapma. Sana vereceğim. Ama bunu sadece senin bilmen gerekiyor. Sadece benim bilmem gerekiyor. Tabii zaten sadece benim bilmem gerekiyor. Hani tutup da burada milyonlarca kişiye açık etmenin bir anlamı da yok. Ama şöyle, bu işe gönül vermiş kişilerle paylaşırım. Tabii önce kendim deneyeceğim, kendim yapacağım, kendim çözeceğim. Bunun bir kanıtı olacak. Bunu kanıtlayacağız. Ondan sonra diyeceğiz ki tamam, bu iş tamamdır. Yani bu işin tamam olduğunu o şekilde anlayacağız. Size şunu söyleyeyim. Bakın, şunlardan bahsettim değil mi? Bu defne yaprakları. Defne yaprağı, eğer ki mesela atıyorum bir kahve yapacaksınız, Türk kahvesi. Defne yaprağından küçük bir parça, şöyle bir parça, şu kadarını söyleyeyim size, bakın şu kadar. Bakın şu kadar bir parça koparın, şu kadar küçük. Yani ufak bir parça koparın, cezvenin içine atın ve o kahveyi onunla beraber kaynatın. Kaynatın, sonra cezvenin içine aromasını versin. Aromayı verdikten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Siz o kahveyi içiyorsunuz ya, defne yaprağının kokusu sizin vücudunuza giriyor. Bakın, o aroma vücudunuza giriyor ve ter ile çıkıyor. Yani sizin görmediğiniz, sizin farkına varmadığınız bir koku. Bakın, o kokuyu siz anlayamazsınız. Siz sadece kahve içerken, belki kahve içerken biraz tadını bozabilir. Gerçi tadını bozmuyor da çok hafif bir kokusu geliyor. Kokusu da çok güzel. Aslında bunu, yani Arap kültürü olan kişiler zaten bunu yıllardır yemeklerine koyuyorlar. Tavuk yemeklerine kullanıyorlar, pilavlara koyuyorlar. Yani sadece kokusunu versin diye. O şekilde. Bir de bunu kaynatıp mesela kaynayan bir bardak suyun içine de koyarsanız aromasını versin, için faydası olur. Şöyle düşünün. Onun kokusundan bu metafizik varlıklar rahatsız oluyor. Ve rahatsız olduğu için ne oluyor? Her türlü sıkıntı içinde size yaklaşmıyorlar. Hemen biraz yakalım. Sen benim diyor. Biraz daha mes olsunlar da. Şimdi ben onların söylediklerine pek inanmıyorum. Yani biraz güçleri vardır. Ondan sonra güçleri yoktur. Ne kadar daveti kapattığım zaman zaten gidecekler. Ne kadar güçsüz olsalar bizim için o kadar iyidir. Arkadaşlar, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.